Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Samba Post'un yeni versiyonu olan Samba Post V3'ü kısa bir süre evvel yayınlamaya başladık. Bu videomuzda size Samba Post V3 içerisinde yer alan bir takım gelişmiş özelliklerin nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum. Bunun için size bir paket servisi demosu yapacağım. Bu demo Samba Post V3'ün içerisine gelen standart paket servisi uygulamasından ziyade çokça gelişmiş ve ekstra özellikler barındıran bir uygulama olacak. Şöyle ki müşterilerimizden siparişlerimizi aldıktan sonra müşterilerimizin oturdukları semtlere göre veya bölgelere göre bunları kategorize edip gruplayacağız ve bu gruplar bazında tekli veya çoklu bir şekilde seçerek bunları paketçi personelimize teslim edeceğiz ve bunları bu şekilde teslimatlarını sağlayacağız. Akşam olduklarında daha sonra paketçilerden bunların teker teker hesaplarının nasıl alındığını göreceğiz. Bunun için hazırladığım ekranımı karşımda görüyorsunuz. Şu anda paketçi departmanının içerisinde çalışıyorum. Burada özel bir masa, özel bir varlık görünümü üzerinde kendi tanımladığımız alanlarımız var. Bunların nasıl kullanıldıklarını anlatacağım şimdi sizlere. İsterseniz Caller ID'yi kullanarak hemen sipariş almaya başlayalım ve uygulamanın nasıl çalıştığını görelim. Hemen Caller ID'mizden bir numara gönderiyorum. Caller ID'den numaramız geldi. Ersan Çelik aradığını söylüyor. Üzerine tıkladığımda Ersan Çelik'i buluyor. Müşteriyi seçiyorum ve hemen sipariş almaya başlıyorum. Müşterimiz 2 Ankara döneri, 1 kola ve bir ayran sipariş etmiş olsun. Burada gelip müşterimin siparişini aldığım zaman dikkat ederseniz servis durumunu bekliyor durumuna getirdi hemen. Adisyon durumu yeni sipariş olduğunu ve müşterinin Ersan Çelik olduğunu hemen belgenin üst başlığına yazdı. Bunu kapat dediğim zaman benim siparişimi getirecek ve buradaki daha önceden tanımladığım bizim buna belge listeleyicisi veya ticket lister adını verdiğimiz soldaki belge panelinin içerisine ekledi. Hemen bir paket daha alayım. Bu sefer farklı bir kişiden gelsin. Engin Turhan aradı. Engin Turhan'dan da hemen bir sipariş alalım. Meyve suyu istedi. 2 tane kıymalı pide istedi. Kapat dedim. Engin Turhan'ın da siparişi buraya geldi. Bakın bölgelere göre böldü. Ersan Çelik Balgat'tan, Engin Turhan Çankaya'dan arıyormuş. Şimdi bunun üzerine bir sipariş daha alalım hemen. Mehmet Ersin aradı bu sefer. Mehmet Ersin'in de siparişini alalım. Balgat semtinden arıyormuş yine. Mehmet Ersin de kaşarlı pide istedi. İçecek olarak kola ve fanta istediğini varsayıyorum. Şimdi siparişlerimi aldığım zaman buradaki sol alanda bulunan belge listeleyici ekranım içerisine geliyor. Bunlar hazırlandığında bu belgelerin durumu ilk başta az evvel de gördüğümüz gibi bekliyordu. Yani hazırlanıyorlardı. Daha sonra bunlardan örneğin şu 2 tane Balgat siparişin hazır olduğunu varsayıyorum. Ersan Çelik ve Mehmet Ersin'in. Bunların üzerine tıklayarak bunları seçili duruma getiriyorum. Ve bu ikisini Ahmet paketçime atıyorum. Ahmet paketçime atadığım anda buradan soldaki belge listeleyicisinden sağdaki belge listeleyicisine gidiyor. Ve durumlarını da kendi içerisinde yolda olarak değiştiriyor. Şimdi buradan adisyonların üzerine tıkladığım zaman gelecek ekranda da paketçinin artık Ahmet olduğunu, servisin yolda olduğunu ve durumunun henüz ödenmediği şeklinde görebiliyorum. Tekrar geleyim bir sipariş daha alayım. Bu sefer Caller ID'den gelmesin. Ben buradan seçerek alabileyim. Mehmet Akyıldız kullanıcısına müşterimizi alayım bu sefer de siparişimizi. Yine 2 tane döner ve 2 tane de ayran istemiş olsun. Tekrar geldi buraya. Gördüğünüz gibi Mehmet Akyıldız siparişi de geldi. Şimdi bu Mehmet Akyıldız siparişimizi Fatma paketçisiyle gönderdiğimizde Fatma paketçisine de yolda moduna geçirdi. Engin'in de siparişinin hazır olduğunu ve bunu da Mehmet paketçisiyle gönderdiğimizi baktığımız zaman tüm siparişlerimizi yolda pozisyonuna geçirmiş ve henüz elimizde bekleyen hiçbir paket servisi olmadığını da görmüş olduk. Burada farklı şekillerde bu paketçilerden ürünleri akşam olduğunda tekrar adisyonları teslim alabiliriz. Bunun için birinci yöntem sağ tarafa koyduğumuz Resource Search ekranı üzerinden paketçilerimizi arayarak örneğin Ahmet paketçisini yazıp işaretleyip paketçi seç dediğim zaman Ahmet paketçisine toplam 36 lira 50 kuruşluk 42 ve 44 numaralı adisyonların olduğu, bunların her birinde 19 lira ve 17 liralık ürünler olduğunu görebiliyorum.
Burada ürün adisyonun içerisine tıklayıp ödeme al ekranından ödemesini alabilirim. Veya daha da gelişmiş bir şekilde adisyonlar sekmesine, navigasyon ekranımızda bulunan adisyonlar sekmesine tıklayarak burada bugün içerisinde açılmış tüm adisyonları görebilirim. Veya çok sayıda adisyonum varsa paketçi özelini seçip burada Ahmet'i filtreleyerek yenile butonuna bastığımızda Ahmet'in verdiği siparişleri görebilirim. Bunların açılma saatlerini görürüm ve bunun üzerine tıkladığımda adisyonun içeriğini ve toplam tutarını görürüm. Buradan display butonuna basıp adisyonun içerisine gelip yolda olan adisyonunu, pozisyonu yolda olarak gözüken adisyonu ödeme butonuna basıp tümünü nakitle teslim aldığımda gördüğünüz gibi Ahmet'in bir adisyonu kapanmıştı. Diğerine tıkladım, içeriğini gördüm, toplam 17 liralık fiyatını gördüm. Yine display butonuna basıp ödeme al butonundan bu sefer de kredi kartıyla getirmiş olsun bu paketçi ödemelerini. Bunların da tümünü görebilirim. Veya tüm açık adisyonlar deyip Ahmet'i buradan silip tekrardan iki paketçimde birer tane paket teslimi olduğunu ve bunların henüz ödemelerinin alınmadığını görüyorum. Display deyip bunların ödemelerini alarak da tüm buradaki işlemlerimi hızlı ve rahat ve pratik bir şekilde yapabilirim. Ben bunları yaptıkça gördüğünüz gibi buradaki yolda pozisyonunda gözüken adisyonların da tümü kapanmış ve gitmiş oluyorlardı. Ayrıca bu ekranı Sambapost'u ilk yüklediğinizde göremezsiniz. Çünkü bu ekran sizin kendinize ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirdiğiniz bir özel varlık görünüm ekranıdır. Yani ekranın boş bir yerinde sağ tuşa bastığında bir düzenleme modu geldiğinde ben buradaki kaynak kodunun ayarlar sekmesine bakayım. Şöyle ekranımıza bir sığdırayım. Şimdi burada gördüğünüz gibi genişliğinin 50 karakter olduğunu, işte içeride yazılması gereken bilgilerin aynı Sambapost'un yazıcı formatında yazdığımız gibi yazıldığını siz de çok rahat göreceksiniz. Mesela yandaki yolda pozisyonu olan belge listeleyicimin de özelliklerine baktığımız zaman işte state'i yolda olanları gösterecekmiş. Full satır bir yıldız koyacakmış. Altına bunları bu şekilde yazacakmış şeklinde tüm detaylarını görebiliyorum. Ve ihtiyacıma göre de özelleştirebiliyorum. Sambapost versiyon 3'ün bu ve gelişmiş özelliklerini diğer videolarımızda da anlatmaya devam edeceğiz. Bu ve diğer videolarla alakalı sorularınızın tümünü sambapost.com sitesindeki sorular bölümünden bize sorabilirsiniz. Bu örneğin nasıl yapıldığını anlatan dokümanı da yine sambapost.com sitemizden bulabilirsiniz. Hepinize Sambapost ile bol kazançlı günler diliyorum. İyi günler.